Merhaba değerli takipçilerim, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soran arkadaşlarım, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hava biraz kapalı, çekimin kusuruna bakmayın, biraz karanlık çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, sayfamda oldukça beğeni gören ve talep alan çapraz model bir çanta çalıştım. Bunu da sizinle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi her zaman olduğu gibi ben yaparken sizler için çekiyorum ve bitmiş halini zaten videonun sonunda bulacaksınız. Şimdi bu çantanın yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu çanta için tekrar anlatacağım ama belki videonun sonunda unutmuş olabilirim. 200 gram, 250 gram kadar, 200-250 gram, yani ipin kalınlığına göre bir ip, çile olarak bir kağıt ip kullandım arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra çantamın yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımına geçelim. Şimdi öncelikle kağıt ipimiz var. Burada orta kalınlıkta bir kağıt ipimiz var arkadaşlar ve sert değil, orta sertlikte bir kağıt ip. Şimdi arkadaşlar 4 milimde tığım var. Ben biraz bol işlemek istediğim için 4 milim seçtim. Çok da bol işleyemiyorum açıkçası ama genelde Pinterest'teki bir model gibi soruldu bana. Ben de hani yapabildiğim kadar bol yapmaya çalışacağım ama siz bol yapmak zorunda değilsiniz. Benim yaptığımda zaten çok bol olmuyor. Çünkü elim sıkı. O yüzden yine de yaptığım, normalde kullandığım tığ 3,5 milim ama bu modelde 4 milim kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir top kağıdım var arkadaşlar. Kağıt ipim var. Şimdi arkadaşlar bu çantadan zaten benim sayfamda var. Burada Pinterest'teki olay daha büyük tığlarla örülmüş ve daha yumuşak duruyor çanta. Yani ne kadar büyük tığla örerseniz o kadar delikli, gevşek bir çantanız olur. Ama ben zaten o kadar delikli ve gevşek bir çantayı tercih hiçbir zaman etmiyorum. Hem kullanım açısından hem de görünüş bakımından bence çok hoş da durmuyor açıkçası. Ama dediğim gibi ben kullandım tığ 3,5 milim ama burada 4 milim kullanacağım. Burada arkadaşlar çantamızın modeli sık iğne ve arada trabzanlardan, üçlü trabzandan ve ortasından çarp geçen bir model var ve benim de çokça çantalarımda kullandığım, beğenilen modellerimde çoğu bu modeli kullandım. O modelden yapıyoruz. Burada arkadaşlar santim hesabı zincir çekeceğim. Tabii ki zincir sayısını size söyleyeceğim. Şimdi ben çantamın ne kadar bir santim olmasını istiyorum. Mesela şimdi mezuremi aldım arkadaşlar. Sıfır noktası burada. 25 santim. Bakın. Benim için 25 santim ilk bir çanta yeterli. Bu günlük kullanım için ideal boyda bir çantadır. Telefon, işte cüzdan, anahtar, bunları alabilecek boyda bir çantadır bu. Şimdi burada 25 santim yapacağım çantamı. Şimdi burada tabanı yok arkadaşlar bu çantanın. Normalde bir sıra sık iğne üzerine dönerek köşelerde belki de birer kez arttırma yaparak yapılmış. Şimdi öncelikle zincirimi çekiyorum arkadaşlar, bakın. Zinciri ilk önce kilit zincirimizi yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 35 adet zincir çektim arkadaşlar. Zincirimiz normalde el ayarımızdan bir tık gevşek çekelim başlangıç zincirlerimizi. Ne yaparsak yapalım. Çünkü içine sık iğne yaptığımız zaman sıkışacak ve zaten bu zincirde biraz toplanacak. Şimdi ben bunu tekrar ölçüyorum. Şimdi ölçtükten sonra şöyle şöyle 22 santim oldu arkadaşlar. Şimdi burada
25 santime şimdi 35 tane çekmiştik. 36, 37, 38, 39, 40 tane tamamladım. Şimdi 40 zincir tekrar bir ölçüyorum. Burada dediğim gibi çantanızın boyu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yani yükseltmek, genişletmek sizin elinizde. Bakın arkadaşlar, şimdi sıfırdan başladık. Şöyle 25 santim buldu. Burada da kilit zincirimiz var. Bunu saymıyoruz zaten. Şimdi 25 santim. Şimdi arkadaşlar 25 santim zincirimi çektim. Ya burada 25-26 santim olması benim için sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aşağı yukarı 25 santim 26 santim benim çantamın genişliği için yeterli. Şimdi arkadaşlar burada çantamızın asıl örnek kurulum aşamasında önemli olan püf noktası şudur arkadaşlar. Arasına koyduğumuz desen 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Bunu da şu şekilde ayarlayacağız. Önce ilk sıra sık iğnemizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın 40 adet zincir çektim. Ve şurada bakın ilk gelen değil onun yanındakine şöyle batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi her zincirin içine batarak birer adet sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi siz eğer tamamen o Pinterest'teki çanta gibi böyle gevşek örülmüş delikli bir görünüm istiyorsanız 5 numara tığla örebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi o görüntüyü elde etmek için tığ numaranızın bayağı bir büyük olması lazım. Ki çanta zaten büyük tığla işlendiği için daha böyle delikli ve yumuşak bir görüntüye sahip oluyor. Dediğim gibi ben çok gevşek zaten işleyemiyorum. Ona rağmen bir tık büyük tığ seçtim. Yine de benimki gevşek olmuyor arkadaşlar. O yüzden şöyle yaklaştırayım. Şimdi bütün zincirlerimin içine şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Köşeye kadar bakın bu uca kadar gelince köşe dönüşü yapacağız. Evet arkadaşlar bakın son sık iğnemin içine de sık iğnemi yaptım. Şimdi köşelerde 3'er adet arttırım yapıyoruz. Şimdi bir tanesini zaten yapmış bulunduk. Aynı noktaya ve şu ipimizi şöyle gizliyoruz. Aynı noktaya bir tane daha. Bakın bu 1, 2. Aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Ve bu köşe noktamızı bakın 1, 2, 3 adet oluyor. Ve köşe noktamızı bitiriyoruz. Şimdi bakın şurada biraz kısaltabiliriz. Hatta biraz daha kısaltalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada sık iğneleri yaptık ve burada zincirimiz bakın burada sık iğnelerimizi yaptık ve şurada üstte yani zincirimizin diğer tarafında şöyle diğer zincirin sırt kısımları kaldı. Şimdi buraları da sık iğne yapacağız. Şimdi 3 tane arttırmamızı yaptık. Bakın önde gelen şurası ilk sık iğnenin karşısına denk geliyor zaten. Sık iğnelerimizi bakın sık iğnenin karşısındaki ve üstüne. Buraları da sık iğnelerimizi yapıyoruz. İpimiz de içeride gizlendi. Şimdi bütün bu bakın şöyle sırtlara sık iğnelerine tam karşısına denk geliyor. Buralara sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi karşı köşeye de geleceğiz. Buraya da 3'er tane arttırım yapacağız. Şimdi sık iğnemizi tekrarlayalım ve uca kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Şuradaki köşedeki üçlü arttırmanın aynısını burada yapacağım. Şimdi bir taneyi yaptım arkadaşlar. Bakın aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Ve şimdi burada bir tanesi de burada başlangıçta normalde 1 2 3 oluyor ama ben bunu şöyle buraya bir tane daha yapıyorum ve bunu altta bırakarak yok ediyorum arkadaşlar. Yani üçüncüyü de diğerinin üstüne doğru yapıp yok ediyorum bakın. Sonra sıradaki sık iğnenin üzerine batıyorum ve aynı şekilde bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi biraz gevşek örmeye çalışın. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum ama benimki pek gevşek olmuyor arkadaşlar. Eğer dediğim gibi siz böyle aynı böyle çok bol çok gevşek dursun istiyorsanız 5-5,5 numara tığla örebilirsiniz. Yani ancak o
büyük büyük delikli görüntüyü bence öyle elde edebilirsiniz. Bakın bütün sık iğnelerin üzerine. Şimdi burada ilk arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Normalde bundan sonra direkt spiral halde örerek sıramızı tamamlayacağız. Ama ben köşelerde bir kere daha arttırma yapmayı istiyorum ki hem alt tabanında biraz daha genişlik olsun. Normalde burada arttırma yok o resimdeki şeyde, ama ben kendime göre uyarlıyorum ve biraz daha hani altının uçlarının çok sivri olmasını değil de hafif oval durmasını istediğim için 2 sıra arttırma yapacağım. Şimdi karşıya kadar sık iğnelerimi tamamlayacağım. Bu karşıda son arttırmamız var. O son arttırmadan sonra diğer köşeye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi köşeye de geldik. Şimdi bakın burada 3 kez artırım yapmıştık. Oval tabandaki mantık gibi buraları da ilk baştakine 2, ortadakine 2, yani ikişer kez aynı noktaya sık iğne yapıyoruz. Bir, bakın aynı noktaya bir tane daha ve üçüncüye de aynı noktaya ikişer kez sık iğne yapıyoruz ve karşıya kadar geçiyoruz. Şimdi karşı sıraya geçtikten sonra arkadaşlar aynı şekilde bakın buradaki 1 2 3 şöyle göstereyim. 1 2 3 kez arttırdığımız noktalar 2 2 2 şeklinde, yani 6 kez arttırım yapacağız ve sonra artık arttırımımız bitecek ve döne döne sık iğne yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın diğer köşeye de geldik. Burada da 3 tane olan arttırmamızı ilkine batıyoruz. Bir, aynı noktaya 2 kez sık iğne batıp yapıyoruz. Sonra ortaya geliyoruz. Buraya da aynı noktaya 2 tane sık iğne, yani bir çift. Sonra şurada 3. noktamızı da batıyoruz. Buraya da bir çift, yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Artık şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi örneğimiz sık iğneden ve arada modelimiz var. Bundan oluşacak. Şöyle elimize de düzeltiyoruz. Her zamanki gibi arkadaşlar kağıt ipte el ütüsü çok önemlidir. Normal ipler gibi değildir. El ütüsü çok önemli. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi aradaki örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Burada örneğimiz sık iğne ve aradaki motif örneğimiz sık iğne, arada gene motif örneğimiz ve ağız kısmında sık iğneden oluşacak. Şimdi bu ilk önce bu sık iğne sayılarımızı arkadaşlar, şimdi kaç sıra yapmak istiyorsak bu sık iğnemize ördükçe ona karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde spiral halde sık iğnelerimizi çalışıyoruz. Sonra bakın ben size zaten dediğim gibi bunu yaparken çektiğim için daha önceden önümde yapılmış bir örnek yok. Bittikten sonra çantanın başlangıcına koyuyorum. O yüzden buradaki sayıları da yaptıkça size belirterek yapacağım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Daha önceden yani elimde yapılmış olmadığı için ben de size yaparken hem çekim yapıyorum hem de örneği bir yandan kurup oturtuyorum arkadaşlar. Yani şimdi elimde hazır örnek var, ona bakıp yapmıyorum. O yüzden sayılarını ben tam mesela kaç sıra yaptığımı belirleyince size de bu kadar sıra yapın diyeceğim. Zaten başlangıç sırası, ortadaki sık iğne sırası, onu kendim belirliyorum. Zaten aradaki motif sayısı 3 sıra motiften oluşuyor. Orası sabit. Dediğim gibi şimdi ben birkaç sıra sık iğne geçeceğim ve sonradan burada kaç sıra sık iğne olduğunu size belirteceğim. Dediğim gibi burası tamamen sık iğneden, artık dönerek sık iğnelerimizi yapıyoruz ve döndükçe de şu şekilde bakın içeri doğru çukurlaşmaya başlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sık iğne sıralarımı tamamladım. Toplamda bakın şurası zaten başlangıç sık iğnemiz.
biri bu tarafa kalıyor, bir tarafı da bu tarafa kalıyor. Şimdi burada ortadaki katladığımızda bakın şurada bu tarafa kalan kısmını sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra. Buradan da emin olamazsanız bakın şu ortadan yukarı doğru da tekrar arka tarafından sayabilirsiniz. 10 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi örneğimizin aradaki model kısmına geçeceğiz. Burada örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bütün ilmek sık iğnelerimizi sayıyoruz. Burada ben saydım, 81 adet sık iğnem var. 4'ün katları 84 adet sık iğnem var. 4'ün katına denk geliyor. Şimdi arkadaşlar eğer sizde 4'ün katına denk gelmiyorsa burada işlem yaparken bir ya da iki tane eksik çıkabilir ya da fazla çıkabilir. Bunu siz tamamlayabilirsiniz yaparken. Bunu da nasıl yapabiliriz? İlk sıraya, yani sadece burada olmak üzere diyelim ki 83 adet ilmeğiniz çıktı arkadaşlar. Onu da şimdi yaparken göstereceğim size. Örneğimizi ilk önce kurmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada köşede bakın tam köşede örneğimi kurmaya başlıyorum. Şimdi tığımı bakın arkadaşlar, sık iğne de şu anda tığım. Şimdi bir öndeki sık iğneye böyle yaklaştırayım. Bir öndeki sık iğneye bakın şöyle batıyorum ve iplik kaydırma yöntemiyle ipimi kaydırıyorum. Tığımdaki ipten ipimi geçirdim. Şimdi 1 2 3 adet zincir çektim. Şimdi sonra yanındaki sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan halinde yukarı çıkıyorum. Bunu da bir trabzan olarak sayıyoruz ve tekrar bir yanındakine de batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tığımı doluyorum ben ve bakın bu sık iğnenin hemen arka boşluğundan şuradan tığımı batırıyorum. İpimi arkadan doğru alıyorum. Şöyle uzatıyorum ve iki seferde ipimi tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. İkili trabzan gibi düşünebilirsiniz ama burası uzun olacak. Sonra arkadaşlar tığımı tekrar doluyorum. Önde gelen bakın burası değil, dikkat edin, burada trabzanımız var. Bir adet sık iğneyi atlıyorum ve yandaki boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzan, tığımı doluyorum. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı doluyorum. Burada bıraktığımız bakın arkada bir adet sık iğne atlamıştık. Onun içine dönüyorum. Tığımı batırıyorum. Arkadan doğru ipimi alıyorum. Yukarı doğru uzatıyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini bir seferde ve son ikisini ikinci seferde çıkarıyorum bakın. Şimdi eğer burada dediğim gibi bir ya da iki tane az geldiyse, yani 84'e tamamlamak isterseniz mesela 82 ilmeğiniz var diyeyim ya da 83. Burada arkadaşlar bir sefere olmak üzere şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Bunu şu kenar kısımlarında denerseniz, yaparsanız daha iyi olur. Hani buradaki boşluğu kapatmış olursunuz. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şimdi burada bir tane atlıyoruz ya. Burada bu kısımda atlamadan arkadaşlar direkt buraya yaparak buradan bir adet sayı kazanmış olursunuz. Bakın. Yine tekrar aynı noktaya batarsınız. Bunları dediğim gibi şu köşelerde yaparsanız bu köşe kısımlarında bu belli olmayacaktır. Ama benim dediğim gibi buna ihtiyacım yok. Benimki tam geldiği için ilmeğim. Şimdi tekrar bir adet atlıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan halinde yukarı çıkıyorum. 1 2 ve yandakine 3. trabzanımı da yapıyorum. Ve tığımı doluyorum. Arkada bıraktığım sık iğnenin içinden batıyorum. İpimi arkadan alıp öne doğru uzatıyorum ve ikisini bir seferde iki kez de çıkmış oluyoruz arkadaşlar.
Şimdi tekrar aynı şekilde bir tane boşluk bırakıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan halinde yukarı çıkıyorum. Bütün sık iğnelerimi bu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Sonra diğer üst sıraya çıkacağım. Bu örnekten 3 adet yapacağız üst üste. Evet arkadaşlar, bir tane daha yapalım birlikte. Şimdi bakın, bir tane, burası değil, bakın burası, burada sık trabzanımız var. Hemen buradakini boş bırakıyoruz. Yanındakine ilk trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan. Sonra yanındakine ikili trabzan. Sonra diğer yanındakine de ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tığımızı doluyoruz. Arkada boşta bıraktığımız sık iğnenin içine tığımızı batırıyoruz. İpimizi arkadan alıyoruz ve gerdirmeden uzatıyoruz. Ve ikisini bir seferde çıkıyoruz. Bu şekilde bütün sık iğnelerimi bu uç tarafa gelene kadar yapacağım arkadaşlar. Sonra bunu birleştirip bir üst katı çıkacağız. Burada dediğim gibi bundan 3 adet üst üste bu örnekten kuracağız. Arkadaşlar bakın, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada da sonuncu örneğimizi kuracağız. Şimdi tığımı tekrar doladım. Bir adet atladım. Tekrar 3 tane ikili trabzanım buraya yapıyorum. Bir tane de bakın, sonra tığımı doluyorum ve arka tarafa doğru boşta bıraktığım sık iğnenin içinden geçirip bakın, ve şimdi burada bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkacağız. Burada bakın, şurada zincirin, bakın, zincir çekerek başlamıştık. Bunu da bir trabzan olarak kabul ediyorduk. Bunun tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle bunu buraya bağlıyoruz ve tekrar 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Sonra bakın, yandaki trabzanın tepesine, sonra yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçüncü trabzanı da yapıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımı doluyorum. Burada bakın, burada başlangıç noktasında hemen arkadan şöyle içeriden doğru dolaştırıyorum. Çünkü burada birleştirme noktası olduğu için batacak yerimiz yok. Direkt bakın şöyle arkasından doğru dolaştırdım. Ve tekrar şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Tığımızı doluyoruz. Trabzanların tepesine batıp üçer tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve üçüncü arkadaşlar. Üçüncü trabzanı da şöyle yapıyorum. Tığımı doluyorum. Burada bakın, şuradaki boşluğa batacağız. Şöyle. Bakın, trabzanın dibi oluyor. Buraya batıyoruz ve çıkarıyoruz. Uzatıyoruz ve elimizi kasmadan. Bakın, tekrar tığımızı doluyoruz. Bakın, buraya değil, buraya dönüşte batıyoruz arkadaşlar. Yani bu ipi çektiğimiz noktada battığımız yer burası, yan tarafına. Şuraya. Birinci trabzanım, ikili trabzan, yani 1 2 seferde tığımdan çıkarıyorum ipimi ve üçüncü. Şimdi 3 tane trabzanım yaptım. Tığımı doluyorum. Bakın şurada, buraya batmadık başta. Şu buraya da batırıyoruz. İpimizi arkadan, bakın şurası, batırıyoruz. İpimizi arkadan alıyoruz, uzatıyoruz ve 2 seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Tekrar bir kere daha gösteriyorum. Şimdi buraya tığımızı doladık. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Bu geri dönüp çektiğimiz ipi bağladığımız yer. Bir yanına batıyoruz. 1 2 ve üçüncüyü de yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Burada bakın, bıraktığımız
trabzanın tepesinden bakın şu boşluktan batıyoruz. İpimizi alıp uzatıyoruz ve 2 seferde çıkarıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bütün bu işlemi bu örneklerimizin üzerine gelecek şekilde yapıyoruz. Burada da birleşim yerini tekrar göstereceğim ama aynı şekilde yapacağız. Bir sıra daha aynı örnekten yapıp araya sık iğne yapacağız. Şimdi bakın tekrar sonuncu örneğimi de üstüne yaptım. Bakın arkadaşlar burada 3 adet zincir çekmiştim. Bunun şurada tepesine batıyorum. Tekrar ilmek kaydırma yöntemiyle burada birleştiriyorum ve 2 3 tekrar 3 adet zincir çekiyorum ve bu zincirimizle de bir trabzan sayıyoruz. Arkada bakın burası boş kalıyor. Tekrar bununla gitti 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi köşelerde böyle bir görüntü oluyor ama zaten bunu toplayınca bakın fark edilmiyor. Şimdi tığımızı doluyoruz ve bakın arkadaşlar şöyle arkasından doğru geçiriyoruz. Uzatıyorum ve 2 seferde tığımdan çıkıyorum. Bakın ve artık demin gösterdiğim gibi bunu atlıyoruz, yandakine batıyoruz çünkü geri dönüşte batacağımız yer orası. Şimdi ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sonuncu sıramız arkadaşlar. Bu sıradan sonra sık iğne sıramız var. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Şurada bıraktığımız trabzanın tepesine batıp ipimi uzatıyorum ve 1-2 seferde çıkıyorum. Zaten gösterdim. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim toplamda bu örneklerden 21 adet oluştu. Ama dediğim gibi sayının önemli değil. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Sadece 4'e bölünür olması lazım. Yani bu sayının. Yoksa mesela bu arttırım yerinde sayıp da 4'e katları şeklinde de tamamlayabilirsiniz. Sonra sık iğnelerinizi çıkabilirsiniz. Ya da demin az önceki anlattığım gibi 1 artı 1 eksi şeklinde ayarlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da geçtikten sonra tekrar bir sık iğne sıramız olacak. Dediğim gibi ben bunu 10 sıra yapmıştım. Aradaki sık iğne sayısını da yapınca onu da size belirteceğim. Ama önce bu turu dönelim ve sık iğne işlemine geçelim. Evet arkadaşlar bakın son modelimi de yaptım. Şimdi örneğimi birleştireceğim ve sık iğne sırasına geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar burada zincir vardı. Bu zinciri bir trabzan olarak kabul etmiştik. Şimdi bunun tepesine direkt sık iğne yapacağız. Bakın arkadaşlar. İplik kaydırma yok. Burada direkt sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi bununla beraber bakın burada geçişle beraber bu da 4. Şimdi aradaki boşluğumuz da var ya. 4. sık iğnemizi yaptık. Sonra tekrar yanda da bakın 1 yani kaçırırsanız sayarak da yapabilirsiniz. 3 tane trabzan sırası, bir tane de şurada boşluğumuz var. 4 sıra. Şimdi burada püf noktası, buradaki sık iğneleri dikkat edin, atlamayın şu aradakileri. Çünkü eğer bunları yanlış yaparsanız örnekleriniz bir dahaki sırada, yani şimdi sık iğne sırasından sonra tekrar örnek kuracağız, yan durur. Yani yana kaydırabilirsiniz. O yüzden buradaki sık iğneleri güzel konumlandırmanız gerekiyor. Yani sırasını kaçırmadan yapın ki bir dahaki sırada örnek koyduğumuz, yani örnek sırasında örneklerimiz yan durmasın. Bu sıra önemli arkadaşlar. Doğru boşluklara batmak önemli. Şimdi ben buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve bakın. Şimdi sık iğne sırasından sonra tekrar dediğim gibi bu örnekten koyacağız ama demiştim daha önce, yani ben yaparken buna karar veriyorum. Şimdi araya en az 5 sıra sık iğne koyacağım ama fazlası olursa bunu da size bildiririm. Ben şimdi şurada bakın başlangıç noktası burası. Yeni örnek kurduğumuz nokta zaten köşesi. Eğer bulamam derseniz buraya bir ilmek belirleyici takabilirsiniz. Burada tekrar bakın hiçbir bağlantı yok. Direkt üstünden geçerek sık iğnelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar.
Sonra örnek kurulumunda tekrar buradan örneğimizi kuracağız. Yani çünkü bu örneğimizin kurulumu buradan başlamıştık. Dediğim gibi ben karıştırmıyorum ama karıştıranlar buraya bir iğne koyabilir. Şimdi arkadaşlar bütün hepsinin tepesine sık iğne batarak en az 5 sıra bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Fazlası da olursa onu da söyleyeceğim size. Bakın 5 sıra sık iğne yaptım. Burada başlangıç noktam, bakın şurada zaten görünüyor, sık iğnem burada başlıyor. Buraya kadar geliyorum. Şimdi tekrar motifli kısma geçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, örneği kaydırmadan konumlandırmanız gerekiyor. Yoksa bu sırada örnekleriniz yan durur. Şimdi bakın. Son sıraya kadar yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın bu alttaki hizadan yukarı başlangıç noktası tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi başlangıçlar 3 zincir ve artık örneğimizi aynı şekilde 3 adet ikili trabzan, tığımızı doluyoruz ve bakın şu geri olan boşluğa batıyoruz ve ilmeğimizi çekiyoruz. 2 seferde ipimizi çıkartıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Yan taraftakine geçiyoruz ve 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Örnek kurulumu bu şekilde zaten göstermiştim. Aynı şekilde 3 adet ikili trabzan, tığımızı doluyoruz. Arkada boşta bıraktığım sık iğnenin içinden geçiriyoruz. İpimizi yukarı doğru çekiyoruz. Ve 2 seferde çıkıyoruz. Tığımızı doluyoruz. 1 adet sık iğne atlıyoruz ve yan taraftakine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Artık burası da zaten alttakinin aynısı. 3 adet bu örnekten koyacağız. Tekrar 5 sıra sık iğne ve ağzına oyamız var. Onu gideceğiz ve çantamız bitmiş olacak. Ben şimdi bu 3 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamın örüm kısmı bitti. Dediğim gibi burada da 5 sıra sık iğne, 3 sıra çapraz örneğimizden ve 5 sırada tekrar sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi kenar oyasına gideceğim. Kenar oyasında birçok çantamla çalışıyorum arkadaşlar. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarım için tekrar göstermek istedim. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada köşe kısmından başlayacağız. Bakın son şuraya sık iğnemi de yapayım. Tam bu ilk sıra başladığımız yerden. Şimdi arkadaşlar ilk gelen bakın bu ters sık iğne diye geçiyor arkadaşlar. Ben çantalarımda bu tekniği kullanıyorum. Önde gelen bakın sık iğnenin, yani başlangıç noktamız sık iğnenin içine batıyoruz. İlmeğimizi alıp ilk önce şöyle bir ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve bu tarafa doğru değil arkadaşlar, bu tarafa doğru gideceğiz. Bu yüzden ismi ters sık iğne. Şimdi arkadaşlar bakın, tığımızı bu şekilde tutuyoruz. Şu öndeki sık iğnenin içine batıyoruz. Tersten doğru ilmeğimizi alıp çıkarıyoruz ve bu şekilde tığımızdan çıkarıyoruz. Şimdi tekrar bakın. İsterseniz aynı önde gelen sık iğneye batabilirsiniz. İsterseniz bir tane atlayabilirsiniz. Ben şöyle atlamadan önde gelen sık iğnenin içine batıyorum. İlmeğimi çekip çıkarıyorum. Hafif uzatıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Tekrar bakın. Önde gelen sık iğnenin tepesine ipimi alıyorum. Çıkarıyorum. Biraz gevşek bırakıyorum. Ve bu şekilde bütün sık iğnelere bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz birer tane de atlayabilirsiniz. Bu çantalarınızın ağzına güzel bir form veriyor. Bütün sık iğnelere bu işlemi uygulayacağım arkadaşlar.
Bu ters sık iğne diye de geçiyor. Şapkaların kenarlarına da bunu uygulayabilirsiniz ki ben de uyguluyorum. Çok da güzel duruyor. Çantalarınız, şapkalarınız güzel görünmesini istediğiniz kenarlara bunu uygulayabilirsiniz. Hem de tok bir görünüm sağlıyor ve çantanızın da ağzının esnememesini sağlıyor. Kullandıkça gevşememesin diye mutlaka kenar oyası yapalım. İsterseniz bunu değil de ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Onu da kullanıyorum ama ben bu modele bunu yakıştırıyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Bakın. Şimdi bütün çantamın kenarına bu işlemi uygulayıp şurada birleştireceğiz. Arkadaşlar bakın, son şurada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da aynı şekilde kapatıyorum. Bakın. Burada da ipimi keseceğim. İğne yardımıyla da tığınıza da yürütebilirsiniz. Bakın bu şekilde ben ipimi kestim. Şöyle arkaya doğru iğne takacağım ve iğne yardımıyla yürüteceğim. Ama ben şöyle şimdi tığla şöyle içeri doğru çekeyim. Sonra tabii ki mutlaka ipinizi yürütmeden kesmeyin arkadaşlar. Mutlaka ipinizi birkaç sıra aşağı doğru yürütebilirsiniz. Bakın mesela şöyle ben şimdi tığla göstereyim. İğneye de takıp yürütebilirsiniz. Böyle içeriden şöyle aşağıya doğru yürüteceğim. Ve geliş yönüne doğru tabii ki, yani görünmeyecek şekilde içeri alayım. Evet, buradan ipimi keseceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yürütmeden ipinizi kesmeyin. Evet arkadaşlar, çantamızın örümü bitmişti. Dediğim gibi ipini de yürüttüm ve buradan kestim. Tekrar işine astar yapacağım ben. Şimdi tabii ki yaptıktan sonra içeriden ütüledim. Siz de ütüleyebilirsiniz. Korkmayın. Çok fazla buhar basmamak kaydıyla ipiniz de yumuşaksa hatta hiç buharlı yapmayın. Çünkü bu ütüleme işlemi ister istemez biraz yumuşatıyor. Şimdi arkadaşlar bitmiş halinin bir ölçüsünü de ben size şöyle tekrar bir vereyim. 26 santim arkadaşlar. Şöyle yüksekliğini de hemen ölçelim. Bu da 21,5-22 santim kadar oldu. İçi oldukça geniş oldu arkadaşlar. Günlük kullanım için oldukça idealdir. Telefon, cüzdan, bu tip günlük kullanacağız eşyalarınızı rahatlıkla alabilir. Kenarlarına aparat takarak, askı takarak çapraz olarak da yapabilirsiniz. Ben içine astar çalışacağım ve ağzına fermuar çalışacağım arkadaşlar. Fermuar çalışmayı eğer bir çekim yapabilirsem onu da ayrıca bir videoda gösteririm. Ama direkt bu modeli soran çok arkadaşım vardı. Çapraz model nasıl yapılıyor diye. Kısacası bunu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi yanına bir aparat takıp ellik takıp el çantası olarak da kullanabilirsiniz. İki tarafından aparat takıp çapraz uzun askıyla yan çanta olarak da kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Faydalı olmuştur. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklersiniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.